yaratıcılık benim de çok ilgimi çeken, kişisel olarak da takip ettiğim yapay zeka konusunda. Yapay zekanın bizim hayatımızı nasıl etkilediğiyle ilgili bir konu. Yapay zeka çok önemli demeyeceğiz bugün burada. Onun etkileri ne? Bizim insanlar olarak yaratıcılığa bakışımızı nasıl değiştiriyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Bu bir süredir 2015'lerden itibaren esasında makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi alanlardaki gelişmelerle zaten yapay zekayı daha fazla duymaya başladık. Ama 2022, 2023, 2024 bu son 2-3 yılda üretken yapay zeka araçları hayatımıza girdiği zaman herkes ne işe yaradığını, nasıl kullanabileceğini daha çok gördü hayatlarında. Burada gördüğünüz şu an çok farklı alanlarda kullanabilecek çeşitli platformlar. Bunların etkisiyle herkes de bir şeyleri daha fazla, daha hızlı bir şekilde yapabiliyor, üretebiliyor, yaratıcı olabiliyor ve bunun bizim üzerimizde büyük bir etkisi var. Ben de 3. yılımız bu. Her sene bu konuyu ele almak istiyorum. Fakat araştırmayı da takip ettiğimiz için daha fazla insanın haberdar olması gerekiyordu. Yavaş yavaş o rakamların yükseldiğini gördük. İstersen araştırmalardan sonunda istediğin için. oldu Toygun. Evet. Günün sonunda biz bu trendleri tabii ki her sene takip ediyoruz. Bugün burada 5 taneden bahsediyoruz ama elimizde 40'a yakın trend var. Ve her sene Toygun biraz daha sabret, daha dur, daha hani tam olarak halkın topluma yansıması gerçekleşmedi dedik. Bugün bu noktaya geldik. Şimdi baktığımız zaman aslında %68'i yine bizim hani bugün bahsedeceğimiz konuyla ilgili pozitif bir ayrışma sağlamış. En azından bunu söyleyebiliriz. Yapay zekanın aslında her alanda karşımıza çıkacağını beyan etmiş ve diyor. Peki biraz bakalım toplum bu yapay zekadan genel anlamda, tabii toplum derken halkın genelinden bahsediyoruz. Hani bizler belki çok daha farkındayız, çok daha işimizin içine girdi, entegre oldu vesaire ama toplumun geneli bu anlamda ne anlıyor, bunu nasıl değerlendiriyor diye baktığımızda birkaç soruyla bunu anlamaya çalışacağız hep birlikte. Yapay zekanın ne olduğunu iyi anlıyorum diyenlerin oranı hem dünya ortalamasına baktığımızda hem Türkiye'ye baktığımızda çok da yüksek değil. Tam olarak ne olduğunu, nasıl işlediğini bir önceki slaytta zaten birçok alanda farklı konularda kullanılıyor ama topluma penetre olma anlamında daha henüz çok da hani yoğun bir davranış değişikliği ya da tutum değişikliği olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye'de yapay zekanın ne olduğunu iyi anlıyorum diyenlerin oranı %19, 74'ü tam olarak henüz o noktada değil. Tam hani kafalarda bir takım soru işaretleri olduğunu beyan ediyor. Ülkemde şimdi herkesin en büyük derdi ne bu yapay zekanın? Özellikle çalışan kesimde bir tedirginlik var. Yeni işler mi yaratacak? Yoksa tedirginlik aslında sağlayan mevcut işlerin yerine mi geçecek konusu? Bu çok önemli. Yine burada baktığımız zaman yeni işlerin kaybolmasına neden olacak diyenlerin oranı aslında Türkiye'de oldukça yüksek. Yani dünya ortalaması 65, Türkiye'de bizler %72'miz aslında kaybolmasına neden olacak gibi bir tutum içerisinde fikir beyan etmiş. Ama bir yandan da iyi bir taraftan da yeni işlerin yaratılmasına da neden olacak diyenlerin oranı yine dünyanın çok üzerinde. Yani burada iki uç var. Bu iki uç da aslında hem olumlu hem de biraz daha negatif anlamda konuya yaklaşıyor diyebiliriz. Diğer bir konu yine yapay zeka kullanan ürün ve hizmetler beni tedirgin mi ediyor, heyecanlandırıyor mu? Bu da çok önemli çünkü ileride aslında satın alım davranışlarını etkileyecek konulardan bir tanesi. Yine dünya ile karşılaştırdığımız zaman tedirgin etme anlamında çok benzer seviyelerde hareket ettiğimizi görüyoruz. Benzer tedirginlik duygusu içerisindeyiz ama heyecanlandırma anlamında çok daha yükseğiz. Neden? Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki Türk halkı yeniliklere çok açık, yeni deneyimlere çok açık, ilk deneyenlerden biri olma anlamında da çok aktif bu noktada. O yüzden de aslında pozitif bir şey de var, tutum da var. Burada bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Tüketicilerimize, hedef kitlelerimize iyi anlatmak gerekiyor eğer ürün ve hizmetlerimizde yapay zeka entegrasyonu varsa.
Yine yapay zeka kullanan ürün ve hizmetlerin faydaları dezavantajlarından daha fazla diyenlerin oranı da maalesef oldukça yüksek. %60'ı aslında hani bu noktada fikir beyan ettiğini söyleyebiliriz. Yani burada bir ikilem var, hala tam oturmamışlık var, bir karışıklık var Toygun. Evet. Şu hani avantajları mı daha iyi yoksa dezavantajları mı daha fazla, bu tartışılmaya devam ediyor. Aynen. Ama günlük hayatta da çok farklı alanlarda böyle seviye seviye bahsetmek isterim. Nasıl avantajlarını yaşıyoruz, ne gibi konularda tartışma oluyor. Öncelikle bugüne kadar yaratıcı endüstrilerde yer almamış insanlar bu araçlar sayesinde daha fazla dahil olabiliyor. Yavaş yavaş biz bunu işte resim yarışmalarında, diğer resimler arasında yapay zeka ile yapılan bir resim birinci olduğu zaman tartışma yaratmıştı bu. Bunu kullanmak uygun mudur, değil midir, diskalifiye nedeni midir diye bir tartışma oldu. Ama bununla beraber artık insanlar da resim yaparken de faydalanabileceğini görmüş oldular. İşte film festivalleri var dünyanın birçok yerinde. Tamamen AI Film Festival olarak film yapılabileceğini bize söylüyor. Runway arkasında zaten kendi bu konuda bir ürünü olduğu için onun da daha çok yaygınlaşması için kullanıyor. Ama bu sayede daha fazla insan, evet ben de resim yapabilirim, ben de film yapabilirim, yapay zeka ile bunlar daha kolaymışı öğreniyorlar, farkında oluyorlar. Bu showrunner çok ilgimi çekti, daha piyasaya çıkmamış ama o da şu anda biraz kendini tanıtmaya çalışıyor. Biz normalde Netflix gibi platformlar karşısında bir diziyi izlediğimiz zaman bir sonraki bölümü, dizinin yaratıcısı onu nasıl hayal ettiyse o şekilde gelir karşımıza. Burada izleyiciler ilk bölümden sonra kendi komutlarıyla dizinin nasıl, bir sonraki bölüm nasıl olsun kendileri şekillendirebiliyor. Çok yeni bir, deneysel bir yaklaşım bu. Nasıl olacağını göreceğiz ama hani eğer siz yapsaydınız nasıl olurdu dizinin bir sonraki bölümü? Bunu size denettiren bir uygulama. Bu tip uygulamalar arttıkça da herkes, ben de müzisyen olabilirim, ben de kitap yazabilirim, ben de bunu yapabilirim hissine kapılıyor. O yüzden yaratıcılığa daha fazla insan dahil olmuş oluyor. Tabii tepki de çekiyor bunlar. Hani bir kitap fikriniz varsa gelin bize, yayın evi olarak biz o kitap fikrinizi hayata geçiririz çok hızlı bir şekilde yapay zeka ile diyen yayın evlerine Oksijen'de de haber olmuştu. Tepkiler de oluyor. Aynı şekilde müzik konusunda çeşitli uygulamalar var. Belki müzikle ilgilenenler daha fazla bunları duymuştur. En ünlüleri Suno ve Udio. Burada mesela siz işte sözlerinde Culture Next konferansı geçen, işte güneşli bir gün diyen, çok eğlendik diyen bir şarkı yap. Bunun da işte Ajda Pekkan'ın 70'ler tarzında olsun dediğinizde size bu tip örnekler sunuyor. Onlar arasından seçerek istediğiniz müziği yapabiliyorsunuz. Bunun gibi örnekleri kullandıkça insanlar da neler yapabileceğini keşfediyor ve daha çok insan buna dahil oluyor. Ama bir taraftan da istenmeyen sonuçları da oluyor. Mesela işte Drake'le Weeknd'in bir düeti yükleniyor internete ve esasen onların bundan haberi yok. Birileri yine bu uygulamaları kullanarak, platformları kullanarak bu tip eserler yaratmış. Bu da telif hakları ile ilgili belli ciddi tartışmalara neden oluyor. Mesela yine müzisyenler için gelirlerini yapay zekaya kaptıracaklar, özellikle telif gelirleri konusunda gerileme yaşayacaklar gibi tartışmalar var. Burada ciddi bir çekişme var. Bir taraftan sektörün profesyonelleri de işlerini daha hızlı yapabiliyor, daha ucuza bitirebiliyor bazı işlerini. Çok fazla yerde çekim gerektiren ve çok maliyetli bir prodüksiyon yapay zeka sayesinde daha ucuza mal olabiliyor. Ama bir taraftan da kendilerine bunları kullanmanın da dezavantajları olabilir. O yüzden sürekli bir çekişme var. Netflix'in genel müdürü Ted Sarandos çok yakın zamanda bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki yazarlar, yönetmenler, editörler yapay zeka işlerini daha iyi, daha verimli yapmak için bir araç olarak kullanacaklar. Bir yapay zeka programının harika bir yazardan daha iyi bir senaryo yazacağına inanmıyorum. Şimdi bu, yani sektörde profesyonellerin de bunları kullanacağı aşikar, bu çok net. Ama hep insanın yaratıcılığıyla bu araçların yarattığı yaratıcılık arasında bir kıyaslama var. Bu harika bir yazarın altını çizmek istedim. Çünkü birçok şey çok hızlı olduğu için daha vasat, daha alışıldık işleri yapmakta yapay zeka zaten çok hızlı ve çok sayıda üretebiliyor. O yüzden büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda çok fazla içerik göreceğiz. Tanıdık gelen bize, çok da ilginç olmayan ama işini
minimumda gören işleri çok fazla göreceğiz. Esas farkı burada harika yazar dediği gibi öne çıkacak işleri gerçekten çok yetenekli, çok yaratıcı insanların devreye girmesiyle karşımıza çıkacak bunlar. Fark da o zaman anlaşılacak. Belki önümüzdeki 1-2 sene çok daha fazla sayıda şeyin karşımıza çıktığı, sonrasında da hangisinin daha iyi olduğunu anlayacağımız bir dönem bizi bekliyor. Mesela reklam sektöründen örnek göstermek gerekirse, işte Toys R Us %100 yapay zeka ile yaptık bu prodüksiyonu diyerek bir reklam filmi yapmıştı. Did you ever wonder how Toys R Us and Jeffrey the Giraffe came to be? The son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision that would go on to change toy stores forever. To watch the full story, go to toysrus.com/studios. Şimdi böyle bir hani tamamen yapay zeka ile yaratıldı deyince özel bir şey bekliyoruz. Esasında bugüne kadar yapılanlara çok benzer bir şey olduğu için de reklam sektöründe yer etmeyen, evet yapılmış deyip geçilecek bir iş oluyor. Çok benzer bir şekilde Coca-Cola yıllardır yaptığı Christmas reklamlarının benzerini yaptı. Çok yakın bir zamanda. O da bugüne kadar gördüğümüz, alışmış olduğumuz, normalde kamerayla çekilen ya da animasyon olarak yapılan işlerin bir benzerinin yapay zeka ile yapıldığı için çok esasında yaratıcı ve ilginç bulunmadı. Esasında bu reklam tepki çekti. Tepki çekmesinin nedeni de buradaki insan görüntüleri sağa ve sola koyduk. Biraz yapay bulunmasıydı. İnsanlarda da bir ön yargı var. Yapay zeka ile yapıldıysa o böyle gerçekten yapaydır diye bir tepki gösteriyoruz bu tip işlere. Ama bence buradaki temel konu şu an bir deneme aşamasında olmamız. Nerelerde kullanabiliriz, nelerde fark yaratabilir, neler için iyi oluru tüm dünya aynı anda anlamaya çalışıyor. O yüzden birçok örnek görüyoruz ve hepsini de beğenmiyoruz. Bundan sonra Ted Sarandos'un dediği gibi harika yazarların, harika yönetmenlerin yaptığı işler daha çok öne çıkacaktır. Benim düşüncem de o. Şöyle bir söz vardı, 2017'de söylenmişti önümüzdeki 10 yıla dair. Zaten büyük bir kısmını geçirdik. Sanıyorum yaşıyoruz bunu. Önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka insanların yerini almayacak. Yapay zeka iyi kullanan insanlar kullanmayan yerini alacak diye. Hep beraber yavaş yavaş bu yönde ilerliyoruz. Bu sözü de birçok yerde karşınıza çıkabilir ama söyleyenin ismi çok zor olduğu için anonim olarak karşımıza çıkıyor genelde. Şimdi bununla ilgili de insanlar ne düşünüyor, bizi ne bekliyor diye benim öngörüme karşı insanların kafasında neler var? Şimdi ileride neyin yapay zeka ile oluşturduğu ve neyin oluşturulmadığını anlamak zorlaşacak. Demin zaten Toygun'un da belirttiği gibi aslında hani demin reklamı izledik. Özellikle Toys R Us'ı hani sen söylemesen belki gerçekten yapay zeka mı diye oturup tekrar inceledikten sonra bakarız, anlayabiliriz. Ama %72'si gerçekten bu ayrışmanın zorlaşacağı bir döneme doğru girdiğimizi gösteriyor. Hatta şöyle bir iddiam var, birçok ürünün üzerinde belki bir 10 sene içerisinde human made or AI Yazabilir. made gibi bir tabir olacak ve sizlerin seçimi, hepimizin seçimlerinde aslında gerçekten o senin dediğin o çarpıcı yaratıcılık misyonuyla hareket eden insanlardan bir şeyleri elde etmek belki çok özel bir durum haline geliyor olacak. Şimdi biz peki Türk milleti olarak bu eğlence dünyasında yapay zeka kullanımını nasıl değerlendiriyoruz diye bir bakalım. Yapay zekanın artan kullanımı önümüzdeki 3-5 yıl içinde eğlence içeriklerini daha kötü yapacak diyenlerin oranı hiç az değil, %60. Çünkü bunu aslında farklı şekillerde değerlendirebiliriz. İçerikleri daha kötü yapması aslında çok vasatlaşmasının işareti. Evet, Yani evet. vasatlaşacağı için içeriklerin birazcık daha aslında beklentinin altında bir performans göstereceğini tüketici de farkında. Zaten içerikler de dediğin gibi çoğalacak, artacak ve aralarından gerçekten outstanding olanları seçmek birazcık da
topluma nasıl diyeyim bir görev gibi olacak ama bu da hani menüde ne kadar çok yemek varsa o kadar zorlanırız ve sıkılırız ya seçmekten. Öyle Bu bir olabilir. noktada da bir sıkıcı hale de gelebilir hepimiz için. Bir eğlence içeriği beğendiğim sürece yapay zeka tarafından oluştururum. Mesela yapay zeka yapabilir ama demin Coca-Cola reklamı nasıl eleştirildi? Çok hani insanların orada yapay bulunduğunu söylüyor toplum. Burada da aslında baktığınız zaman yapay zeka oluşturmuş olabilir ama ne kadar gerçekten içerik kaliteli, ne kadar yaratıcı bir unsur barındırıyor? Bunlar da bizim için oldukça önemli olacak. Şu an sadece 1/3 aslında bunu bu şekilde beyan etmiş. Fakat hani biz biliyoruz ki yapay zeka ile üretilmiş olmasından bir adım ileri o yapay zekâya o yaratıcı fikri veren ve geliştirmesini sağlayan kişi, o yaratıcı taraf, insan yani human tarafı oldukça önemli olacak ilerleyen zamanlarda. Yine sadece bir yaratıcılık aracıdır yapay zeka diyenlerin oranı da şu an %37 diyebilirim. Evet. Bu yapay zeka ve yaratıcılık tartışmalarıyla beraber geçmişte de bunun örnekleri hayatımızda vardı. Mesela fotoğrafçılık ilk çıktığı zaman da çok tepkilere yol açmıştı. Gerçek sanatı öldürüyor mu diye. Hatta Baudelaire'in bir cümlesi, işte kendini beğenmiş materyalist bir sınıfın acınası derecede birebir ifade aracı olan sanat biçimi demiş fotoğrafçılık için. Hani bir ressamın yaptığı ve kendinden bir şeyler kattığı resme göre fotoğrafın böyle birebir bir şeyi resmetmesi, şu an biz çok alıştık ama geçmişe baktığınızda hani ne kadar yavan diye aşağıladığı bir sanat türü olmuş. Ama zaman içerisinde de fotoğrafın icadıyla beraber bu sefer ressamlar yeni şeylerin peşine düşmüşler ve empresyonizm doğmuş. Eskiden işte portreleri ya da manzara resimlerini çok iyi hatırlarız. Olan bir şeyi, olayları, gerçekleri kaydetme aracı olarak kullanılırken resim sanatı artık kişinin kendi duygularını, algılarını ifade etme aracı olarak kullanılıyor ve çok daha soyut taraflara gitti. Bunun gibi insan yaratıcılığını da biz önümüzdeki yıllarda gerçekten nerelerde kullanacağız? Belki çok iyi bildiğimiz, çok basit bir film prodüksiyonu, fotoğraf prodüksiyonunu zaten yapay zeka ile yapabiliyoruz ama insan yaratıcılığı şu alanlarda daha fazla değer kazanacak gibi bir yere bizi götürebilir. Yeni alanları işaret edebilir. Hala işin başındayız diyebilirim. Yaratıcılığın tanımına baktım. Direkt sözlük tanımında hayal gücü veya orijinal fikirlerle yeni bir şey yaratmak diye geçiyor. Bugünü düşündüğümüz zaman da hayal gücünün yerini bilgisayar gücü alıyor. Orijinal fikirler yerine o güne kadar dünyada yapılmış tüm fikirleri kullanarak yeni şeyler yaratıyor. O yüzden bu da bir yaratıcılık biçimi. Ama yapay zeka ile yaratıcılık bize böyle bir yapay yaratıcılık diye yepyeni bir alan yaratıyor. Ve önümüzdeki yıllarda da konuşmaya devam edeceğiz. Yapay yaratıcılık alanında ben de bir ay önce Berlin'de bir film yönetmeniyle karşılaştım. O da Vodafone'un global bir imaj kampanyasını %100 yapay zeka ile üreterek hayata geçirmişti. O yüzden çok ilgimi çekti. Ona gittim, tanıştım ve bugün sahneye davet edeceğim. O yüzden bundan sonraki konuşmayı İngilizceye geçerek devam ediyorum. Let's call Sebastian Strasser to the stage. Let me start by introducing Sebastian. He's awarded film director, especially in our industry. Cannes Lions is the most prestigious advertising awards, and he has 18 Cannes Lions and more than 250 international awards in our industry. Comes by age. Yes. Maybe. And he was ranked 13th in the Gun Report's most awarded directors in the world. I talked briefly about how we met last month, actually. Yeah. After you had the Vodafone's Rhythm of Life image campaign. It was a very interesting work because it was 100% AI generated, and compared to the ones that I showed before, it was more interesting, it was more creative. We'd like to talk about how it was made, what it means for the future of our industry. Let's take a look at it and then speak on that.
The Thank you. first thing that comes to our mind is, if this is all done by AI, why there's a need for an awarded director like you in this project? No need, no need. Yeah, the question is also good because it's so basic. It reminds me of, imagine you have an orchestra, a full symphonic orchestra of 85 instruments and musicians, but the musicians are not the ones you know from the New York Symphony Orchestra or Berlin or Istanbul. They are children, they're 6-year-old, and they know how to play the instrument, but have literally no education. They don't know even what Bach is. And then I ask you, why do you need a conductor? You need a conductor to teach all these 85 instruments to play their instrument and play together. So basically, AI doesn't do anything. Sometimes I compare it to IKEA, not to say something bad about IKEA. It's a great brand, but it basically produces white wood furniture. And if you want to turn it into a design furniture, you need to really work a lot with it. It's very generic. AIs are very generic. The kind of AI tools I'm sure most of you use, they're called the closed source AI. They're like apps. You don't get into the code, you cannot work into the architecture of it, you just use it like an app. You prompt something and something comes out of it, and it's quite generic. I mean, it's getting better and better, but on that level where you have clients, you have agency, you have products, you have certain things, and it needs to look very, very real. That's why this is a vignette film. Vignette film was helpful at that time 4 months ago, where continuity and the acting and all those controls you need, while like on stage, if I'm a director on stage, I have all the brushes in my hands. I have the actors, I have the camera, I have the styling, the makeup. They're all educated head of departments, and they help me like a team of football players to score the goal. But if you work with AI, it's very generic. Like, for example, there's an image in there where you saw a woman sitting with her husband on the TV, and the kid is dancing. You don't prompt a family sits on TV with a kid dancing, and on TV there's Moulin Rouge. You have to prompt each of them alone on green screen, put them together in 3D in the room. It's very, very complicated. And we use at Lipstick, it's the company I founded 2 years ago, which is an AI studio. We use a lot of technology and also innovation technology to work on UI, which is a different kind of product. Some of you might have heard. It's also AI, but it's open source. You can work on the code, you can work on architecture. If you look at the interfaces, how we build the things, it is more complicated than Matrix. So when we say it's made with AI, we can also think about it as one entity, but it's actually a lot of different AI platforms. You have to work with them. How many were involved in this project? At that time, 4 or 5 different AIs, plus UI as a basic coding program. Then a lot of VFX and CGI as well, because the babies that come out of AI, they're not ready yet. So quite often, sometimes you get a shot and go like, oh, that's great already. But very often the shot comes after, we call it also the slot machine sometimes. You just render, and unfortunately, or fortunately, at some point, a shot comes which is close to what you want it to be. But then you say, okay, we won't get better than this. I like this one. Let's take it over with the ambulance to the CGI department, VFX, where we correct the arms or the feet, or we change the performance. So there's many levels. It's getting better and better, to be honest. The technology speed is incredible. Like, it's even frustrating at a certain point, because we invested the last 3 months at Lipstick a lot of people working on something we call LoRa's, which are programs, like you have to imagine they're like bots, which you use to train the AI to become faster, more cinematic, or exactly have the look like this. And we're doing this, and now yesterday one of the guys sends me a new update of one of the AIs, which is actually almost doing it like we are doing it. So, you never know how to control it's almost like the sandworm in Dune. You have to jump on it and try to sit on it, and then it takes you very far. But that's why I did Lipstick, and that's why as a director who actually shoots a lot still for real, I went so much into AI, because I think we need to understand it, we need to control it. It's just a tool, but it's an amazing tool for agencies, for directors, and the more we know about it, the more we can accomplish our visions. When we come to this project, why there was a need to do it with 100% AI? Did it come from the client? It come from the client, interesting wise. Problems? I have a very good relationship with this client for many years. So we did the Vodafone at Power, which you saw yourself, which is amazing. I shot probably 30 Vodafone commercials throughout the years.
And this client, Anne Stilling is her name, who's the global CEO of Vodafone, marketing CMO of Vodafone, she said, like, I want to do this vignette film, but probably if we would budget it, it would be so expensive. We don't have this budget. I'm interested in technology because we are a very technological brand, so we want to perform and learn with it. And she asked me if we can do it in AI. And actually, I went to Lipstick, and we didn't really know. We looked at each other, and we said, like, oh, let's test some shots. We tested. Then we looked and said, oh, we can't do it. Then we said, let's test again. Then we looked at it, can we do it? Can we not? Fuck it, let's do it. And then we just went into it and did it. And this is a vignette film, and that's why it got so much renowned around the world, because it's still kindergarten times. I mean, everybody of you guys can go like, oh, the shot there. You can be picky. It still looks a little bit AI-ish. I mean, I can show you commercials. I just got Renault Revolution, this big epic commercial, 1-2 lines in Cannes with the Scrapyard Mountain. I still see 5 shots in there which are not perfect. So we can be critical about it, or we can say, oh, it's great, like when the sound film came up. Was the sound perfect when it came up? How is it now? Or you jumping from your garage with some wings on your back and say, I'm flying. We're going to the moon meanwhile. So it's the early times, but it's incredible, and I'm almost shocked every morning from my technologists what I see and how it's developing. And I think most of the people, agencies and creatives and also clients, they don't know how great it can be on a creative level at the moment and on the budgetary level, because I think this discrepancy between the ideas you creatives and agencies, great agencies have and what is doable is closing now, because suddenly your great ideas are maybe doable for the kind of budgets we have. So when we look at this project, the client had this project in mind, and they want to try if they can do it with AI, so that they are technologically also pioneer in that field, and at the same time it's cost efficient. So it's almost like we can do this with camera work, but what if we do it with AI? So when you compare the two, if you were to have that budget, big budget, and you could film it, what is missing in this? At the moment, is there anything that's missing that what would be better with? First of all, if you would shot it for real, it would have been at least 30-40% more in costs. We're traveling around the world. Second of all, while we were doing Vodafone in the same year, I shot this Lexus commercial, which was epic and big. I don't know the budget, and the Renault, which were both over 2 million. Where we were traveling for Lexus, we went to the desert, and what happened in the desert? It started rain because a hurricane came. And it washed away the desert, and we had to reshoot a month later. And the Renault we shot in Buenos Aires. You fly to very much the end of the world, and what happened? A tornado came, and we have to close the shoot for 3 days. So all these kind of things, can we shoot a desert in a mountain? Like, AI is possible. It's amazing. You don't have these problems anymore. What is not so good yet, obviously, is the control you have as a director when it comes to performance. Continuity is getting better. Continuity was a problem 3 months ago. Now I think we can stay very, very continuous in a commercial. But I think that even in a couple of years, it's very, very different to shooting. Like I'm planning to shoot some movies now as well. I shot short films. The kind of interaction control you have as a director, which comes from working with the actor on set. The actor is improvising. You talk to the actor. He is improvising. She is improvising. It's a collaborative teamwork on set. That brings a value to your commercials. Like one of my favorite ones I've ever shot is my Bertha Benz commercial, which is a very performance, actors-led commercial. It's a 4-minute piece for Mercedes. It's very hard to achieve that on AI. It will be more close to what Pixar does. So if you look at Pixar movies, their animation, they have great performances as well, but they're more the cliche of a performance. They're not so, the controller is not so perfect like in a Dogma movie or in an art house movie where the great acting achieves the emotion. If it's about great classical acting, I think AI can get very soon there already. We experiment at the moment with taking a picture of you, and my girlfriend, who's an actress, she acts the scene, and then you will play like she's acting. And it's working very well. I mean, I could show you, we don't have the time now, what we have in our company at the moment. We have a lot of testing where we just from a picture, we go to video, like I take a still of you, and then in the next video, you're moving, even in space, in a spaceship, wherever we want to put you. And then on the next level, you start acting and talking, which is misused as deepfake as well, but we can use it creatively. And I think that this year already, a lot of hybrid
commercials are going to happen. I remember a Turkish airline commercials we had from you guys, and you have great creativity at TBWA. I'm not saying this to be polite. It's really well known around the world about how creative your concepts are. And I remember it hasn't been shot. I mean, that commercial just now, a year later, would be probably 60% of the costs in AI. Maybe we can talk a little bit about hybrids, because Yes. at the moment, when something is 100% made with AI, it makes the headlines, but there is a lot of room for hybrid work in the future. Yes. What parts of it will be made with AI? What parts of it will be done with camera work? How? I mean, you have a commercial of Toygun and Sebastian being on stage and talk a little bit. I would shoot it. You will shoot it. Yeah, because it's conversation, it's dialogue, it's one setup. But if you have a commercial where you and I are a genie out of the bottle traveling around the world, and we want to be in the desert in Nairobi and in Tokyo, and we want this and special effects, like your Turkish airline commercial. I don't know how much I'm allowed to talk to it, but it had these worlds from ancient times and this kind of things. You would do it like Dune. I mean, Timothée Chalamet was not spending half of his life in the desert when he shot it. It's a volume stage. Hollywood used this with Star Wars many years. It's a bigger video wall than this one. And the reason why it was not used in commercials so often is because it is a time problem. You do these big worlds by creating them in 3D, which takes time and is cost efficient, or you were filming them and putting them on screen, and then the actors with a little bit of sand in the foreground were acting in front of this stage. But in AI, you can create these worlds now fast and cost efficient. You don't have to shoot them. So now it becomes available, this Hollywood technology for commercials. We have commercials, I cannot say the brands at the moment, the lipstick, where even the car is supposed to drive around the world, and we create these worlds in AI, and then we only shoot the car. We could actually already do the car in AI, fully with the cut data. We can do the 3D. We can also do the car, but the clients are a little bit picky about it. Oh, it's our car. We don't want to do it in AI. So we shoot the car, but then the world is driving through. You just do it in AI. And to be honest, even those, I always get asked about, you're such a performance-led director. You want to work with the actors. And I go yes. Like you said, this gun report, 13th place in the world. It was achieved by a commercial I shot with 2 kids on steps humming. It won so many awards. Everybody goes oh, what a great performance. To be honest, it was very hard. So sometimes the casting in AI is better. You can create the characters, and they're not copyright issues. They create the characters exactly how you want them to be. You can make a combination of Javier Bardem and David Bowie, not that you use them, but you can create this kind of amazing characters, faces, aging, ethnicity, everything, however you want it. So that's great. And as soon as the performer comes there, you can do a lot of stuff in AI already now. I'm actually surprised that the industry is so lazy about it, and that we feel like sometimes, in America there's a couple of ones, but you feel like I feel like alone trying to do this, and I go why is not everybody doing it already? And let's talk a little bit about the role of advertising agencies in all this change. When I think about last year, all around the world, ad agencies were trying to really understand how it will affect their business. We did workshops thinking about what's going to happen. But most of the time we were focusing on the process in an advertising agency. When it comes to the production, there's a big disruption in there with AI and filmmaking. Yeah. And do you think ad agencies are ready for that? What do they need to do? How is it going to change the relationship between clients, agencies, and production companies? It's very hard to say a general answer to it, because it's like everywhere in the world. It's like this and like that. People are very different. For example, on the American market, I would say that there is a bigger sensibility because of the union strike they had last year, about the big actors guild, the Directors Guild in America as well. There's a very big issue there still about copyright, and so the brands are generally very sensitive because they're afraid of using AI because it might be coming with copyright infringements. I kind of disagree. I said once on a talk that, first of all, AI is like a tool. Obviously, it's like a hammer. You can create a house with it, build a house, or hit yourself on the head. In terms of how good you are with it. And at the same time, I think the copyright issues only come from the humans. AI is not copying unless you tell it to do. So if you are a copy person who used to, I've been around the world with moods,
agencies used moods. We use moods. I go to a presentation to an agency and show a photo of Philip Lorca di Corsia or of Torhido or of... So we have this kind of References. inspirations in our head, but then it comes to us, and I know this kind of directors who just copy those things. They copy a director, or they use them as references. There's this great video, I really would ask you to watch it. It's called Revenant Tarkovsky. If you type in Revenant Tarkovsky on YouTube, you're going to see a guy who just took 20 shots or 30 shots out of Revenant, the famous movie, Oscar-winning, by a great director, very talented, Inarritu. And he took movies, he found all the scenes from a Tarkovsky movie, which are one by one, exactly in the movie. Now you tell me if Inarritu used it as inspiration or if it's a copyright issue. I don't know, but we did that all the time using references. So if you are a person who used to copy, you will use AI to copy. If you're someone who has your own culture of taste, your own education, your own vision, your own DNA, and you want to be creative, you're going to use AI to create new. So I don't think that is, and to answer your questions, to come to the point, there is no formula about how agencies in the world react to it. I just spoke to your executive creative director. She's amazing. She's so interested in AI. She's so open-minded about it. So there's people who are persons who understand how sexy and how inspiring it can be, and others people are afraid because they think they lose their jobs, which is also understandable. It's a danger like with every technology. What happened with internet? I mean, jobs were lost and other jobs were created. When you think about the future of filmmaking, can you predict about, in the next 5 years, how much of the work you do will be, what percentage of that will be made with AI? In commercial, a lot. In commercial? A lot. A lot. I mean, I think the moment, almost like when you have these flooding gates, the moment that you open the gate, I mean, the saving of costs and also the implementation of creativity, it allows you to really think much bigger than you did before. I think hybrid productions, for sure, some of them just a production where it makes sense, or it's going to have a huge involvement in commercial industry. When it comes to filmmaking, I would separate between entertainment and art filmmaking. Art filmmaking is going to be probably the last castle to fall, because that's so much depending on the human involvement. But entertaining, like Spider-Man 18 or Jurassic World 14, to be honest, I don't even watch it, but even I would watch it, I wouldn't care if it's done by AI or by humans. It's the same typical kind of whatever. A woman finds an egg, and she happens to be a scientist, and it turns into a dinosaur. And then you can do that already today in AI. There's trailers outside who do Batman trailers in AI, who do Superman's trailer in AI, and they look like the proper trailers. We're talking about using AI for all the things that we've been doing in the past, while having this interference with AI tools. Is there something that has surprised you that you have discovered about your own creativity? Or I never thought about this, or I can do this, something that added more to your creativity other than being on par with? Absolutely, it's a partner. The better you get at using it, the more creative your partner is. So it depends on you, on the copyright level, as I said, but also your education of taste. When I prompt, I do it rarely because there's people who do it much better than me. But when I prompt or when I talk to them while prompting, the fact that for many, many decades I watched and I've seen things, I've been around. So I know about writers, I know about photographers, I know about filmmakers. All of that volume of know-how I'm using in the conversation with the AI. And the more educated and better my prompting is and what I give to the AI, and also the more I can focus it, because I'm directing. I say more like this or more like that. I choose, I improve, I change. The more your partner, AI in that case, is the same on ChatGPT. I mean, you can just copy some writing, or if you have something to say, it boils down basically to what it always was in the world. Do you have something to say or not? And if you are a storyteller and you have something to say, then you can do a great movie. You can do it with your Dogma camera in the cellar. You can do it with AI. You can do it with Pixar. You can do it with Hollywood. It doesn't matter so much. It's a form. What matters, do I have an emotion, a story, I have something to say. And it's the same in commercials. Do you have a great idea? Then I think we should see AI as a tool, which is now newly by technology offered on our table. And we should decide
to use it where it makes sense, where it helps our creativity. And I'm sure you can do it also, agencies can do it on a creative level. It's a sparring partner. It helps you have ideas. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you as well. Anything else you want to add? You guys have an amazing country here. I mean, Istanbul Yes. is mad. This is your first time here? I've been around the world through my job, obviously, but I've never been to Istanbul, and I'm an idiot. It's literally, this morning, sorry, I'm very unpolitical. I turned to my girlfriend, I woke up, and I looked upon the city, and I said like, Berlin, my ass. What the fuck do the Germans think they are? I mean, Istanbul is, you feel the culture, you feel the energy, you feel the power of this country. It's like guys must be so creative. I'm happy that I'm actually staying on plan 2 or 3 days more because I have to explore this city a little bit. Yes. And I Great to congratulate hear you for that. Great And to hear that. next time you have to kick Germany's ass in the football game. Yes, okay. Thank you very much for Thank being you, with nice us. to meet you. I go there, right? Yes, let's go. Evet efendim, epey dolu bir seansı geride bıraktık. Yapay yaratıcılık, yapay zekanın nimetleri. Önceki seanstaki bir ayrıntı dikkatimi çekti dinlerken. Yapay zekayı anlıyorum diyenlerin oranı Türkiye'de %74'müş. Dün gece, bugün erken saatte burada olmam gerekmesine rağmen öyle bir daldım. ChatGPT'de Canvas diye bir şey var, eklenti var. Kullanıyor musunuz bilmiyorum. Bu yaratıcılığa özellikle kod ve metin yazma konusunda bir adım öteye taşıyor sizi. Ve onunla ilgili acaba her şeyi kullanıyor muyum diye tutorial'lara web sitesinde ve YouTube'da baktım ve nasıl bir dünyanın içerisinde ne kadar çok şeyden habersiz yaşadığımızı düşündüm. Yapay zekanın ne olduğunu belki kavramsal olarak anlıyor olabiliriz ama nelere muktedir olduğunu, neleri yapabildiğini şu kadar bu konuyla ilgili şu salondaki insanlar olarak bile çok az bildiğimizi, anladığımızı düşünüyorum. Hani hepimizi sürprizle, hepimiz için nice sürprizler var içerisinde. Gerçekten çok iddialı dolayısıyla %74'lük anladığımı düşünüyorum diye. Ki hani bir açıdan düşündüğümüzde zeka ve akıl arasındaki farkı bile daha tam zihnimizde oturtabilmiş değiliz, değil mi? Mesela yapay zeka var, yapay akıl yok. Akıl ne, zeka ne? Çok ilginç, düşünmek lazım. Bu arada yeni işler yaratacak, yeni işler yaratmayacak diyenlerin oranı %72, yaratacak diyenlerin oranı %67. Nasıl oluyor ben anlamadım. Hani hem yaratacak hem yaratmayacak mı? O konu biraz muallakta kaldı. Bir de son notlarımı arasına aldığım bir şey yapay zekanın yapıp yapmadığı iyi olduğu sürece benim için önemli değil diyenlerin oranı. Size sorabilir miyim? Güzel bir şey, her ne olursa olsun, mesela güzel bir kitap. Yapay zeka, ister yapay zeka yazsın, ister insan yazsın, benim için hiç önemli değil diyenlerin ellerini görebilir miyim? Evet, %34'ün çok üstündeyiz. Benim için de hiç önemli değil. Dolayısıyla bu yapay yaratıcılık ve yapay zeka sohbeti içerisinde derdimiz acaba tam olarak ne? Yani biz işimizin mi derdindeyiz yoksa mesleklerimizin mi derdindeyiz? Çok önemli bir ayrım. Genellikle karıştırıyoruz birbirine, değil mi? Yani biz genellikle işimizin derdine düşüp mesleklerimizden söz ediyoruz. Oysa ki iyi bir reklam izleyeceksek bunu illa bir insan kreatif direktör ekibinin yapması şart mı? İyi bir köşe yazısını bir gazetecinin yazması şart mı? İyi bir şarkıyı bir insanın bestelemesi şart mı? Bütün bunlar tartışılabilir. Ama biraz önceki özette çok önemli bir ayrıntı vardı. Onun bir altını çizmek, hafızanızda biraz daha kalıcı hale getirmek isterim. Hani artık belki daha fazla yapay zeka, sentetik araçlar kullanıyor olacağız. Ve Netflix'in CEO'sunun söylediği gibi harika bir metin yazarı kadar iyi bir metin, senaryo yazamayacak yapay zeka belki. Ama bugünkü kadar sıradan metin yazarı ve senarist de hayatta kalamayacak. Bugünkü kadar sıradan mühendis de hayatta kalamayacak. Yani hepimiz harika olmak zorunda kalacağız. Alışkın olmadığımız şey bu. Şu ana kadar pratik etmediğimiz şey bu.
önümüzdeki dönem çok harika insanlara, çok harika yeteneklere ihtiyacımız olacak ve bu kadar harika insanı yetiştirebilecek eğitim sistemimiz yok. Çok, ya dünya genelinde yok. Çok düşündürücü konular.